Evren gerçekten sonsuz mu yoksa bir yerde bitiyor mu? Eğer bitiyorsa o son sınıra, o kozmik kenara gittiğinizde kafanızı dışarı uzatıp baktığınızda ne görürdünüz? Bu sorular insanlık tarihinin en eski ve en kafa karıştırıcı soruları. Bugün modern bilim sayesinde elimizde güçlü ipuçları var. Gözlemlerimiz bildiğimiz evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce aşırı sıcak ve yoğun bir durumdan genişlemeye başladığını gösteriyor. Ve o günden beri durmaksızın büyüyor. Ama mantığımız burada devreye girip haklı olarak şunu soruyor. Genişleyen bir şeyin, genişlediği bir alan, yani bir sınırı olması gerekmez mi? Cevap aslında beklediğinizden çok daha karmaşık. Birinci perde. Işık duvarı ve görülebilirin sınırı. Önce en basit sınırdan başlayalım. Bizim görebildiğimiz sınır. Evrenin en net kuralını biliyorsunuz. Hiçbir bilgi, hiçbir sinyal ışıktan daha hızlı gidemez. Işığın hızı sınırlı olduğu için biz evrenin sadece ışığı bize ulaşacak kadar zaman bulmuş kısımlarını görebiliyoruz. Yani gece gökyüzüne baktığınızda aslında devasa bir zaman tünelinin içine bakıyorsunuz. Bizim perspektifimizden bakıldığında evrenin merkezinde biz varız ve etrafımızda devasa bir küre var. Buna gözlemlenebilir evren diyoruz. Ama burada işler biraz karışıyor. Evren yaklaşık 13,8 milyar yaşında olduğu için yarıçapın da 13,8 milyar ışık yılı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama hayır. Evren o süreçte o kadar hızlı genişledi ki, ışığı bize yeni ulaşan o en uzak nesneler şu anda bizden tam 46 milyar ışık yılı uzakta. Yani evet, bizim için bir sınır var. Gözlemlenebilir evren, çapı yaklaşık 93 milyar ışık yılı olan devasa bir küre. İçinde 100 milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız var. Ama bu sınır fiziksel bir duvar değil. Bu zaman sınırı. Biz geçmişe bakıyoruz, ta ki evrenin ilk anlarından sonra ortalığın şeffaflaşıp ışığın ilk kez yayılabildiği o bebeklik fotoğrafına toslayana kadar. İşte orası bizim görebileceğimiz her şeyin sonu. Peki asıl soru şu, bu balonun, yani bizim görebildiğimiz alanın dışında ne var? İkinci perde. Bükülen uzay ve şekillerin gizemi. Burada bilim insanlarının masasında iki ana dosya var. Ya evren çok büyük ama sonlu ya da gerçekten sonsuz. Önce sonlu evreni ele alalım. Diyelim ki evren sonlu. Yani onu dondurmayla doldurmak isteseydiniz çok fazla dondurma gerekirdi ama eninde sonunda bir rakam verirdiniz ve evren dolardı. Ama bu senaryo bizi çok garip bir mantık hatasına sürüklüyor. Kenar problemi. Eğer evrenin belirli bir boyutu varsa bir yerlerde bitmesi gerekir, değil mi? Uzayın bittiği o kozmik duvarı hayal edin. Oraya kadar uçtunuz ve duvara dokundunuz. Peki soruyorum, o duvarın arkasında ne var? Hiçlik diyemezsiniz çünkü hiçlik de bir kavramdır. Eğer bir kenar varsa, kenarın diğer tarafında da bir şey olmalı. Ama evren tanımı gereği var olan her şey demektir. Her şeyin dışında nasıl başka bir şey olabilir? Bu düşünce zinciri beynimizi yakmak için birebir. Neyse ki fizikçilerin bu paradokstan kurtulmak için bir hilesi var. Sınırsız ama sonlu bir evren. Nasıl mı? Bir portakal ve üzerindeki minik bir karıncayı düşünün. Karınca portakalın üzerinde yürümeye başlarsa asla bir kenara ya da duvara çarpmaz. Sonsuza kadar yürüyebilir. Ama portakalın yüzeyi sonsuz değildir, sonludur. Sadece küre şeklinde olduğu için kendi üzerine kıvrılmıştır. Evren de tam olarak böyle olabilir. Bizim 3 boyutlu algımızla bunu hayal etmek imkansız ama uzay daha yüksek bir boyutta kendi üzerine bükülmüş bir hiper küre olabilir. Bu şu anlama gelir. En hızlı uzay gemisine atlayıp dümdüz hiç sapmadan trilyonlarca yıl giderseniz asla bir duvara toslamazsınız. Onun yerine eninde sonunda arkanızdan yaklaşıp başladığınız yere, dünyaya geri dönersiniz. Peki evren gerçekten böyle mi? Bilim insanları bunu test ettiler. Eğer evren kavisli bir yapıdaysa, çok büyük ölçeklerde geometrik bozulmalar görmemiz gerekirdi. Ancak yapılan hassas ölçümler, evrenin büyük ölçekte neredeyse tamamen düz olduğunu gösteriyor.
Elbette çok küçük bir hata payı var. Yani evren hala devasa bir hiperküre olabilir. Ama eğer öyleyse bile o kadar akıl almaz derecede büyük ki, bizim gördüğümüz 93 milyar ışık yılılık kısım, o dev kürenin üzerindeki minicik düz bir nokta gibi kalıyor. Hatta bazı teorisyenler daha da ileri gidip evrenin bir simit, donut şeklinde olabileceğini söylüyor. Bu hiperdonut evreninde işler daha eğlenceli. Işık bu evrende döngüler çizeceği için gökyüzüne baktığınızda aynı galaksiyi farklı yerlerde görebilirdiniz. Evren adeta aynalarla dolu bir labirente dönüşürdü. Aynı cismi gökyüzünün farklı yerlerinde tekrar tekrar görürdünüz. Üstelik ışık bu döngüyü tamamlarken zaman kaybedeceği için bir tarafta geçmişe, diğer tarafta bugüne bakardınız. Düşünsenize, aynı yıldızın hem doğuşuna hem de ölümüne aynı anda şahit oluyorsunuz. Üçüncü perde. Sonsuzluk aynası ve kopyalarımız. Gelelim ikinci ve daha ürkütücü seçeneğe. Ya evren gerçekten sonsuzsa? Standart kozmoloji modeline ve ölçülen düz geometriye göre ibreler sonsuzluğu işaret ediyor olabilir. Sonsuz bir evren, kenarı köşesi olmayan, her yöne sonsuza kadar uzanan bir okyanus gibi. Ama sonsuzluk sadece çok büyük demek değildir. Sonsuzluk, beynimizin sınırlarını zorlayan paradokslarla doludur. Eğer evren sonsuzsa, büyük patlama nasıl oldu? Sonsuz büyüklükte bir şey nasıl bir noktadan başlayıp genişleyebilir? Aslında cevap basit. Büyük patlama tek bir noktada olmadı. Her yerde aynı anda oldu. Ve evren genişlerken dışarıya doğru genişlemiyor, galaksilerin arasındaki mesafe açılıyor. Sonsuz bir şey de daha seyrek hale gelebilir. Fakat sonsuzluğun en çılgın sonucu fiziksel değil, varoluşsal. Şu an beni iyi dinleyin. Bu kesin bir bilgi değil ama kuantum mekaniği ve matematiksel olasılıklar bize çok ilginç bir senaryo sunuyor. Eğer evren gerçekten sonsuzsa ve madde her yere dağılmışsa, dışarıda bir yerlerde sizin birebir kopyanızın olması güçlü bir teorik olasılıktır. Neden mi? Çünkü evreni oluşturan temel parçacıkların sayısı sınırlıdır. Bu parçacıkları bir araya getirebileceğiniz kombinasyonların sayısı da sonludur. Çok büyük bir sayı olabilir ama sınırsız değildir. Tıpkı bir Lego seti gibi. Elinizde sınırlı türde parça varsa, sonsuz büyüklükte bir odayı doldururken eninde sonunda aynı yapıları tekrar tekrar inşa etmek zorunda kalırsınız. Bu matematiksel teoriye göre bizden hayal edilemeyecek kadar uzakta parçacıklar tesadüfen yine aynı şekilde bir araya gelmiş olabilir. Orada da bir güneş sistemi, orada da bir dünya ve orada da şu anda bilgisayar başında oturmuş bu videoyu izleyen bir sen. Belki o sen bu sabah kahvaltıda farklı bir şey yedi. Belki diğer kopyan şu an çoktan uyudu. Eğer evren sonsuzsa ve fizik kuralları her yerde aynıysa, hayatınızın her bir varyasyonunu yaşayan sonsuz sayıda kopyanızın olma ihtimali kağıt üzerinde mümkündür. Bu düşünce sizi korkutmasın ya da heyecanlandırmasın. Çünkü onlarla asla tanışamayacağız. Aradaki mesafe o kadar büyük ki, ışık hızı bile oraya ulaşmak için yetersiz kalıyor. Onlar bizim evren balonumuzun çok çok ötesinde, kendi sonsuzluklarında yaşıyorlar. Son perde bizim hikayemiz. Sonuç olarak, evren sonsuz mu yoksa sadece çok çok büyük mü? Bunu şu an için kesin olarak bilmiyoruz. Belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizim için gerçek olan evren, görebildiğimiz ve etkileşime geçebildiğimiz o gözlemlenebilir evren küresi. Ve bu küre, teknik olarak bir sınırı olsa bile bize yetecek kadar büyük. İçinde keşfedilecek 100 milyarlarca galaksi, doğacak ve ölecek trilyonlarca yıldız ve henüz hayal bile edemediğimiz gizemler var. İster sonlu olsun, ister sonsuz, evren bizim merak duygumuz için sınırsız bir oyun alanı sunuyor. Belki de önemli olan duvarın arkasında ne olduğu değil, bizim bu tarafta elimizdeki imkanlarla bu muazzam sahnede ne yaptığımızdır.